Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere alışılmışın dışında çok farklı bir tarifle balon gibi kabarıp pamuk gibi yumuşacık olan ve de asla yağ çekmeyen çok lezzetli bir pişi tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle bir çay bardağı kadar yıkanmış pirinci uygun bir tencerenin içerisine alıp üzerine 1-2 su bardağı kadar su ilave edelim ve orta ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişirelim. Ben 1 su bardağı ilave ettim ama eğer yeterli gelmezse, pirinciniz pişmezse 2. su bardağını da ilave edebilirsiniz. Sonuç olarak kıvamı şu anda gördüğünüz gibi olmalı. Yani suyunu tamamen çekip pirinçler şişip hiç içerisinde kıtırtı kalmayana kadar pişmesi lazım. Bu kıvama geldikten sonra ocağı kapatalım ve uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp tamamen soğumasını bekleyelim. Soğuduktan sonra üzerine 1 adet yumurta, 1 dolu yemek kaşığı instant maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 200 mililitrelik su bardağı ile 1,5 su bardağı, yani toplamda 300 mililitre ılık süt ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirelim. Ve sonuç olarak şöyle bir kıvam aldı. Şimdi üzerine azar azar un ekleyerek önce bir spatula ile veya kaşıkla karıştıralım. Hamur karıştırılmayacak kıvama geldiğinde spatulayı çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edelim. Toplamda 200 mililitrelik su bardağı ile 4 su bardağı un kullandım. Hamuru birazcık toparladıktan sonra üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyip yoğurmaya devam edelim. Yağ ekledikten sonra hem yoğurması kolaylaşacak hem de kıvamı çok güzel olacaktır. Ortalama 4-5 dakika kadar yoğurduktan sonra hamurumuz artık hazır oldu. Şimdi üzerini bir poşet veya streçle hava almayacak şekilde güzelce kapatalım ve mayalanmasını bekleyelim. Ortalama mayalanma süresi 45-60 dakikadır. Bu süreyi kısaltmak için üzerini bir bezle örtmeyi tercih edebilirsiniz. Ve artık hamurumuzun mayası gelmiş. Şimdi üzerini açalım ve hamura dokunmadan önce üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirip daha sonra elimizle hamurun havasını alalım. Hamuru tezgaha almadan önce yapışmasını önlemek için altına birazcık un serpelim. Daha sonra ise hamurumuzu bir hamur kartı yardımıyla olabildiğince eşit boyutlarda keselim. Ve elde ettiğimiz hamur parçalarını elimizle bezeler haline getirelim. Ve hiç beklemeden ilk yapmış olduğumuz bezeden başlayarak hamurları merdane yardımıyla açalım. Bezelerin tamamını açtıktan sonra ilk açmış olduğumuz hamurdan başlayarak bol kızgın yağın içerisinde arkalı önlü kızartalım.
Ve kızaran hamurları mutfak havlusunun üzerine alıp geriye kalan hamurun tamamını da aynı şekilde kızartmaya devam edelim. Tarifimi buraya kadar izleyen çok değerli izleyicilerim, beni her nerelerden takip ediyor iseniz bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Ve pişilerimiz artık servise hazırdır. Klasik pişilerden, yani sadece unla yapmış olduğumuz pişilerden farklı olarak çok daha yumuşacık ve de lezzetli oldular. Aynı zamanda da hiç yağ çekmediler. Umarım sizler de denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak ister sosyal medya hesaplarınızda, isterseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Yepyeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.